Herkese merhaba. Şimdi geçen derste trigonometriye başlamıştım. Şimdi bu derste trigonometriye devam edeceğim. Biz geçen derste ne görmüştük? Pisagor'dan bahsettim, özel üçgenlerden bahsettim. Sin, kos, tanjant ve kotanjant tanımlarını vermiştik. Ufak bir hızlıca bir tekrarını yapalım. Sin fonksiyonu neydi? Sinüs trigonometrik neyi gösteriyordu bize? Oluşan üçgendeki dar açının karşı kenarının hipotenüse oranıydı. Kos neydi? Komşu kenarın hipotenüse oranı. Tanjant karşı bölü komşu, kotanjant da komşu bölü karşı şeklinde bunların tanımlarını yaptık. Şimdi bunlarla ilgili soru çözmeye devam edelim. Şimdi geçen derste şu soruyu çözmüştüm ben. Şimdi bu soruda dik üçgende özel üçgen 8, 15, 17 üçgeni alfanın trigonometrik değerlerini vermiştim. Ben size beta'yı sordum. Beta'yı şimdi burada cevaplayalım. Sin beta ne demek? Karşı bölü hipotenüs yani 15 bölü 17. Cos beta komşu bölü hipotenüs 8 bölü 17. Tan beta 15 bölü 8 karşı bölü komşu çünkü. Kot beta da komşu bölü karşıdan 8 bölü 15'i gösteriyor. Şimdi artık öklit bağıntılarına geçebilirim. Şimdi öklit bağıntıları ne demek? Dikten dik indirdiğim zaman oluşan üçgende şu uzunluğa h diyelim. Buraya p, şuraya k, şu uzunluğa b diyelim, bu uzunluğa c, şu uzunluğa da a diyelim. Şimdi birinci özelliğimiz öklitte h kare eşittir p çarpı k'ya. Şimdi ben bunun nereden geldiğini, nasıl olduğunu küçük bir ispatını yapacağım. Şimdi 3 tane Pisagor var burada gördüğümüz. Bakın şu üçgende bir Pisagor var. Pisagor bağıntısı hemen yazalım. B kare eşittir h kare artı k kare. Şurada da bir Pisagor var. C kare eşittir h kare artı p kare. Şimdi alt alta toplasam bunları. B kare artı c kare eşittir 2h kare artı k kare artı p kare. Peki ben büyük üçgende neyi görüyorum? A karenin b kare artı c kare olduğunu görüyorum. Yazalım. A kare eşittir b kare artı c kare. O zaman ben şuraya a kare yazabilirim. Peki a dediğim şey ne demek? P artı k. Yani p artı a'nın karesi. Açalım bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi. Buradan 2h kare artı k kare artı p kare. Bunlar birbirini götürdü. 2kp eşittir 2h kare. İkiler de birbirini götürdü. Yani h kare eşittir k çarpı p kaldı. Bunu bu tarafa yazdım. Şimdi öklitin bu birinci özelliğiydi. Ve en sık kullandığımız özellik bu. Şimdi ikinci özelliğini yazalım. B kare eşittir. Bu kenardan başlıyorum. K çarpı tamamı. Şimdi buradayım. C kare eşittir. Bu sefer de buradan başlıyorum. P çarpı tamamı. Bunlar da öklitin diğer özellikleri. Ama en çoğunlukla kullanacağımız özellik bu. Şimdi bununla ilgili soru yazdım. Hemen çözelim. Dikten dik indirdim. Burada ABC üçgeni dikten dik inmiş. Tan alfa 1 bölü 2'ymiş. Bize BH'ı soruyor. Tamam, başlayalım. Şimdi tan alfa ne demek? Karşı bölü komşu. Buraya 1K, buraya 2K yazabilirim. 2K 4'ü gösteriyorsa K kaçı gösterir? 2'yi. Tamam. Şimdi burada bir Pisagor öklit yapabiliriz. Yani dikten dik indiği için 2'nin karesi eşittir. Şuraya x diyelim. X çarpı yani burası ve şurası. Yani 4. 4 eşittir 4x'ten şunlar sadeleşir. X de buradan 1 gelir. Şunu da ödev olarak yazdım. Bakarsınız buna. Devam edelim. Şimdi bir hikayeleşmiş soru tarzları biliyorsunuz çözmeniz gerekiyor aslında. Yeni nesil soru tarzı diyelim buna. Şimdi bir soru belirledim ben. Şöyle bir düzlem yani bir şekil bu şekilde bir çocuk kaykayıyla kayıyor. Şimdi BA doğrusal tabii ki BC de öyle. Şimdi bu rampa bir şekilde kayıyor. C noktasının yere olan mesafesini soruyor. Soru bu. Ama şunlar verilmiş tabii ki. 10 metre verilmiş, burası 20 metre verilmiş. Bir de BC'nin
yer düzlemiyle yapmış olduğu açı 30 derece. Bu da belirtiliyor ve tan alfa. Şimdi bunları kullanarak soruyu çözeceğiz. Şimdi bu sorularda trigonometrik ifadeleri kullanabilmem için özellikle dik üçgene ihtiyacım var. Mesela buradan başlayabiliriz. Tabi bu soruda verildiği için şu düzlem şurası. Şimdi tan alfa karşı bölü komşu, yani 1K'ya 2K. 2K 20'yi gösteriyorsa K 10'u gösterir. Bakın burayı bulduk. Şimdi şurada bir üçgen oluşturalım. Şöyle dik indirelim. Burası zaten bakın BC'nin yer düzlemiyle yapmış olduğu açı 30 dereceymiş. Yani aslında şurası 30 derece. Şimdi benim şurayı bulmam lazım. Ama tabii şunu yine bir hatırlayalım. 30-60-90 üçgeni nasıldı? Dikin karşısı 2K, 30'un karşısı 1K, 60'ın karşısı K kök 3'tü. Bunu unutmayalım. O zaman dikin karşısı 10 ise 30'un karşısı kaç olur? 5. Burası 10 ise burası da 10'dur. Paralel bunlar. O zaman C ile yer düzlemine olan mesafesi 5 artı 10'dan ne geldi? 15 metre. Şimdi şu soruya bakalım. Alfa dar açı olmak üzere kot alfa 1 bölü 3 ise sin alfa nedir? Şimdi hemen bir üçgen çiziyorum. Şimdi bu soruda üçgen yok ama biz kendimiz üçgen çizip trigonometrik ifadeleri oluşturabiliriz. Şimdi şuraya alfayı yerleştirelim. Kot ne demek? Komşu bölü karşı. 1'e 3. O zaman ben buraya 1K, buraya da 3K yazabilirim. Şuna x diyelim. Şimdi benim Pisagor'u hipotenüsü bulmam lazım. Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir 3K'nın karesi. Yani x kare eşittir 9K kare artı K kare. Yani buradan 10K kare geldi. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x de buradan K kök 10 oldu. Peki soru bana neyi soruyor? Sin alfayı. Sin ne demek? Karşı bölü hipotenüs. Yani 3K bölü K kök 10. Bunlar da sadeleşir. 3 bölü kök 10. Şimdi buna benzer bir ödev yazalım. Bunu da siz çözün. Şuraya not alalım. Alfa dar açı olmak üzere tan alfa eşittir 2 bölü 3 ise kos alfayı siz bulun. Evet, bu da ödev olsun. Son olarak şu iki soruyu da çözeyim. Şimdi yine bir yeni nesil tarzı diyelim. Bir ağaç. Ağacın uzunluğu 16 metre. Ağacın gölge boyunu soruyor bana. Ağaç 55 derecelik açı yapmış. Şöyle gölge boyunu soruyor ama kotanjant 55'inin 0,7 olduğunu soruda söylüyor. O zaman ben şurada bir üçgen oluşturursam, bakın kot ne demek? Önce şunu bir yazalım. 0,7 7 bölü 10 demek. Yani 7K, burası da 10K. Şurada bir üçgen oluşturduk. 10K. Komşu karşı. 10K 16'yı gösteriyorsa K buradan 16 bölü 10 sadeleştirirsem 8 bölü 5 mi yapar? Şimdi gölge boyu şurası oluyor, gölgesi. Yani 7K. 7 çarpı 8 bölü 5'ten cevap ne gelir? 56 bölü 5 gelir. O kadar. Buradayım. Sin 37 0,6 ise kotanjant 37 nedir? Bakın yine üçgen yok. O zaman biz kendimiz bir üçgen çizeceğiz. 0,6 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. Sin ne demek? Karşı bölü hipotenüs. 3K. Burası 5K. O zaman buraya da 4K mı kaldı? Peki bana neyi soruyor? Yani 3, 4, 5 üçgeninden dolayı kot 37'yi soruyor. Kot ne demek? Komşu bölü karşı. Yani 4K bölü 3K'dan cevap da buradan 4 bölü 3 olur. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.